Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda hem benim hem de sizin uzun zamandır beklediğimiz Redmi Note 12 Pro'nun global versiyonunun detaylı bir incelemesini yapacağız ve bu fiyatları almaya değer mi değmez mi bunun hakkında konuşacağız. Ve en önemli rakibi olan Galaxy A34 ile de ufak bir kıyaslamasını yapacağız ve ayrıca A34 ile detaylı bir kıyaslaması da gelecek. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Evet, Note 12 Pro ülkeye geldi. Fakat burada çok önemli bir detay var. 8 GB RAM ve 256 GB depolamayla şu an için 9.999 TL yani 10.000 TL'ye Note 12 Pro 5G'yi alabiliyoruz. Ama gördüğünüz gibi ithalatçı garantili, Xiaomi Türkiye garantisini burada göremiyoruz. İthalatçı garanti ürünleri ithal eden firmanın sunduğu bir garanti diyebilirim. Yani Xiaomi Türkiye gibi daha geniş kapsamlı bir garantiden bahsetmiyorum. Ancak bu cihaz yurt dışı değil. Yani e-mail konusunda hiçbir problem yaşamayacağımızı baştan belirteyim. Şimdi kutudan başlarsak ilk olarak silikon bir kılıf, ardından telefonumuzun kendisi ve 67 Watt'lık hızlı şarj adaptörünü burada görebiliyoruz. A34'te herhangi bir adaptör çıkmıyordu. Note 12 Pro'dan 67 Watt'lık adaptörün çıkması önemli bir artı. Type-C şarj kablosu da burada bulunuyor. Gerçekten tasarımsal açıdan A34'ten de çok daha iyi bir telefonla karşılaştığımızı söyleyebilirim. Burada hem malzeme yapısı olarak hem de tasarımsal açıdan Note serisindeki en premium cihaz diyebilirim. Elle tutuş hissiyatı da dışarıdan vermiş olduğu izlenimde baya iyi bir seviyede. Arka kapak cam, çerçeveler plastik. Fakat kasa yapısı, malzeme kalitesi yani dayanıklılık konusunda orta segmentteki en iyi cihaz diyebilirim. Tasarım her açıdan kesinlikle olmuş. Ekran tarafında 6.67 inç AMOLED 120 Hz ve Full HD Plus bir çözünürlüğe sahip. Bunun yanında HDR10 gibi destekleri de bu ekranda görebiliyoruz. DCI-P3 renk uzayının da %100'ünü kapsıyor. Ekrandaki tek eksi parlaklığın biraz düşük olması. 900 nit maksimum parlaklıkta yoğun güneşli ortamlarda ekran biraz görme zorluğu yaşatabiliyor. Bunun haricinde kapalı ortamlarda evdeyken genel deneyim olarak bu ekranın fazlasıyla başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. Ekran konusunda da tasarım olarak da benim beğenimi kazandı. Ekrandan donanıma geçersek burada orta segment için kullanılabilecek en üst seviye işlemcilerden olan MediaTek Dimensity 1080'i görebiliyoruz. 8 GB RAM de bu sisteme eşlik ediyor ve 256 GB depolamayla da birlikte geliyor. Oyun performansında akıcı grafiklerde PUBG'de 60 FPS verebilirken HDR'da da 40-45 FPS bandında oynayabiliyoruz. Baktığımız zaman Call of Duty Mobile, Genshin Impact gibi oyunlarda da 60 FPS'i bize çok rahat bir şekilde verebiliyor. Isınma konusunda Note 12 Pro termal açıdan iyi olmasıyla ısıyı çok iyi bir şekilde dengeleyebiliyor. Yani uzun süreler telefonu zorladığımızda, oyun oynadığımızda herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Yarım saat, 1 saatin üzerinde oyun oynadığımızda ısınmaya bağlı bir performans kaybıyla da kesinlikle karşılaşmıyoruz. Baktığımız zaman hem oyunlarda hem de günlük kullanımda oldukça stabil çalışan bir telefonla karşı karşıyayız. Şimdi herkesin merak ettiği en önemli konuya yani kameralara geçelim. Ana kamera 50 megapiksel değerindeyken şu ana kadar Xiaomi'nin Note serisindeki hiçbir telefonda görmediğimiz OIS desteği nihayet geldi. Sony IMX766 sensörü ana kamerada kullanılmışken 6 elementli lense de sahip. Yardımcı kameralarda çok bir değişiklik yok. 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı ve 2 megapiksel makro kameramız var. Genel fotoğraf çekim kalitesine baktığımda açıkçası ana kamerayla yardımcı kameralar arasında bir uçurum var diyebilirim. Ana kamera her açıdan çok iyi sonuçlar ortaya koyarken yardımcı kameraların biraz zayıf kaldığını da
belirtmem gerekiyor. Video konusunda da 4K 30 FPS'te güzel çekimler yapabiliyoruz. Titreşimleri engelleyebilme açısından da OIS gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Videolarda stabilizasyon OIS ile beraber bir kademe daha yukarı çıkmış durumda. Ön tarafta da 16 megapiksel ve Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Genel kamera deneyiminde yardımcı kameralarda biraz eksikler olsa da ana kamera ve ön kamera performansını ben beğendiğimi söyleyebilirim. Kendi fiyat bandında ana kamerasıyla en iddialı cihazlardanken yardımcı kameralar biraz eksik kalmış. 5000 mAh batarya ve 67 Watt hızlı şarj desteğini de burada görebiliyoruz. Sıfırdan 100'e yaklaşık 48 dakikada tam olarak şarj edebiliyoruz. Ortalamada yarım saatlik bir şarj sonrasında bir günü çıkartacak bir performansı veriyor. Genel olarak da 8 saat civarında ekran süreleri alabildiğimizi belirteyim. MIUI 14 batarya konusunda gerçekten verimli bir arayüz. Dimensity 1080 gibi az güç tüketen bir işlemcinin burada olması da hem donanım hem yazılım optimize bir şekilde çalışınca haliyle batarya performansı da çok iyi bir seviyede. Android 12 ve MIUI 14'te geliyor. 3 yıl Android, 4 yılda güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek. Güncelleme konusunda yurt dışı bir cihaz olmadığı için avantajlı olduğunu da belirteyim. Hoparlör konusunda da tabii ki stereo hoparlörler var. Dolby Atmos Hi-Res Audio sertifikasına da sahip. Ses deneyimi açısından diğer rakiplerini de düşündüğümde Note 12 Pro bir adım öne geçiyor diyebilirim. Suya ve toza karşı da IP53 ile olası su sıçramalarına karşı korunuyor. Şimdi en önemli konuya, yani Note 12 Pro bu fiyatıyla ithalatçı garantili olarak alınır mı derseniz, her yönüyle değerlendirirsem tasarım, ekran, performans ve batarya konusunda bu fiyatını net şekilde hak ediyorken kamera tarafında bazı eksiklikler var. Ama özellikle ana kamera olarak değerlendirdiğimde A34'ten de bir kademe daha yukarıda diyebilirim. Galaxy A34 ile Note 12 Pro arasında en belirgin farklar da tasarım ve kamera kısmında. Ultra geniş ve makro kamera A34'te çok daha iyi seviyedeyken tasarım konusunda da Note 12 Pro adeta ezip geçiyor. Hem malzeme kalitesi, dayanıklılık açısından hem de bence genel tasarım hatlarıyla Note 12 Pro net şekilde daha iyi. Yardımcı kameralarda A34 bir adım öne geçiyor. Note 12 Pro'nun 4G versiyonuyla karşılaştırmaya bile değmez. Hem kamerada hem de performans konusunda Note 12 Pro 5G 4G'den kat kat üstün. Açıkçası bence Note 12 Pro'nun 5G versiyonunu alacaksanız vakit kaybetmeden almaya çalışın derim. Stoklar yeni gelmesine rağmen çok hızlı bir şekilde tükenebilir. Çünkü 10.000 TL bandında A34 ile beraber alınabilecek tek cihaz ve son olarak her zamanki gibi bir not verecek olursak 10 üzerinden 8.5'u Note 12 Pro'ya gönül rahatlığıyla verebilirim. Note 12 Pro'yu alabileceğiniz en düşük fiyatlı ve güvenilir linkler yorumlarda olacak. Peki sizce Note 12 Pro mu yoksa Galaxy A34 mü? Görüşlerinizi yorumlarda mutlaka bekliyorum. Ve bu iki cihazın çok daha detaylı bir karşılaştırması da gelecek. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.